Mitna. Mitna ettiğini. Konuşabiliyor musun? Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Beni anlıyor musun? Sen de onlardan mısın? Onlardan mısın? Sen de onlardan mısın? La ilahe illallah. İki tane padişah vardı. Bu iki padişahı bağladım. Hiçbir şekilde emrime girmek istemediler ama şu an bağladım ve üçüncüsü çıktı. Üçüncü çıktı. Üçüncü biraz tehlikeli. Gerekirse onu da bağlayacağım. Tek amacı herhalde onları istemek. Tek amacı o ikisinin özgürlüğünü istemek. Ama gerekirse onu da alacağım. Gerekirse onu da alacağım. Bunlar yüzyıllardır büyücülere hizmet edenler. Hizmetkar olanlar. Büyücülerin hizmetkarları. Geçenki davette şurada bana bir saldırı oldu. Şurada bir saldırı kapının burasında. Bir saldırı oldu. Bu tarafa geldim. Şuramda bir yanma vardı. Birkaç arkadaşım sormuş. Demiş ki acaba iz falan kaldı mı? İz kalmadı ama yanma bayağı devam etti. Hatta sabah da hafiften bir yanması vardı. Şu an öyle bir şey yok. Ama bu gelen büyük ihtimal La ilahe illallah. La ilahe illallah. Benimle konuşabilirsin. Senin o iki arkadaşını bırakmayacağım. Sen de onlardan mısın? Eğer onlardan değilsen bana söyle. Kim olduğunu söyle bana. İsmini söyler misin? Sana Mitna mı diyorlar? Mitna sen misin? Büyücü Mitna. Büyücülerin dostu Mitna sen misin? Allah kör. Büyücülerin dostu Mitna sen misin? Yuhevna Mitna. Yuhevna. Mistifna Mitna. Etukna Mitna. Yuhevna. Her an çıkıyor her yerde. Her an her yerde çıkıyor. Biraz. Aynı şekilde tehlike devam ediyor. Şu an tehlike devam ediyor. Yıllarca büyücülere hizmet edenler bugün ipleri bir şekilde benim elime geçti. Bunları şimdi kullanacağım. Bunları göndereceğim. Hasta olan kişilere göndereceğim. Sebebi neyse bunların hastalığının ortaya çıkmasını sağlayacaklar. Hastalığın olmasını ortaya çıkmasını sağlayacaklar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun bir sponsoru var. Yusuf Öztürk. Yusuf abimiz bugünkü videoya sponsor oldu. Buradan Yusuf abiye teşekkür ederiz. Yusuf Öztürk.
Yusuf Öztürk sevgilerimle. Yusuf abiye teşekkür ederiz. Buradan sevgi ve saygı sunarım. Teşekkür ederim kendisine. Videomuza sponsor olduğu için. Arkadaşlar videolarımızın herhangi birine sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Bakın mum yaktıktan sonra rahatladım. Şu an mum yakıldı. Şu an enerjiyi biraz dağıttık. Bazı arkadaşlarımız şunu sormuş. Mum yakmak bu metafizik varlıkları çeker mi? Metafizik varlıkları çağırır, doğru mu? Öyle bir şey yok. Mumun öyle bir özelliği yok. Mum yakıp oradan metafizik varlıkları çağıramazsın. Çünkü şu var. Davet yaparsan davette bunun faydası olur sana. Çünkü davetlerde mumu yakıp mum ışığında beklersin. Davetliyi beklersin. Ben bu ışığı ayarlamışım. Bu ışık özel olarak ayarlanmış. Özel olarak. Neyi? Kısıklığı. Yani kısıklığını onda özel olarak ayarlanmış. Allahu Ekber. Mitla sen misin? Bizimle konuş. Yani bu mumun priz yerinden çıkmış. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bunun ismi Mitna. Mitna bu iki tane boynuzlu padişahın yaveri. Onların saz arkadaşı. Belki de onların babasıdır. Bilmiyorum. Babası olabilir. Çünkü bu ikisi öyle ses çıkardılar ki, öyle bir sıkıntı verdiler ki anlatamam. İkisi yan yana gelmişler. Çok değişik bir enerjileri vardı. Çok pis bir enerjileri vardı. Bu gelenin de öyle. Bu gelenin de kötü bir enerjisi var. Farklı değişik sesler çıkarıyorlardı. Bir ara böyle bayın sesleri çıkarıyorlardı. La ilahe illallah. Siz kaç kişisiniz burada? Mitna. Eğer dostların için geldiysen, sıkıntı vereceksen dostlarına zarar veririm. Mitna sen değilsen bu daveti terk et. Bakın, testinin olduğu yere bakıyor. Allahu Ekber. Mitna, eğer Mitna'ysan benimle konuş. Seninle anlaşabiliriz. Bir şeyler söyleyebilirsin. Mitna. İki arkadaşını bağladım. Sen bunların babası mısın? Ya da bunların atası mısın? Bakın arkada biri daha var. Onun emrinde gibi. Kaç kişisiniz? İki kişiler herhalde. İki kişiler. Yanında bir tane yardımcısı var. Öyle görünüyor. Bu Mitna, bu onların atası. Çünkü bağladığım iki tane vardı ya, iki tane. Sağdaki, yani bize devamlı gelenin sağdaki. Sağdaki olan boynuzu, gerçi ikisi de boynuzluydu. Biri dedi Mitna. Mitna'ya söyle, gelsin bizi kurtarsın. Bunu duydum ben. Bunu duyduğum için Mitna'nın bu olduğunu sanıyorum. Çünkü başka bir şekilde kurtarma şeyleri yok.
Ya başka hiçbir şekilde kurtarma durumları olamaz yani, yok. Bu da pazarlık mı edecek, ne yapacak bilmiyorum. Şu an konuşmuyor. Ama o ikisi şimdi bülbül gibi konuştular. O ikisi şu an bülbül gibi benimle konuşuyorlar. Niye daha önce konuşmuyordunuz? Bağlandıktan sonra. Bağlanma, hem de şu an neredeler biliyor musunuz? İbn Necemi'nin kulübesinde. İbn Necemi'nin kulübesi toplama merkezi gibi oldu. Bütün yaratıklar orada. Kafesin içindeydi bir tanesi. Şimdi git orada. Hepsi kafesin içinde. Boyutta orada ama istesem şu an mesela buraya çıkartabilirim onları. Onlar biraz bağlı kalsın, bağlı kalacaklar. Bağlı kalmaları gerekiyor. Mitna. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalim. Bakalım Mitna. Kedi gibi gezen, onu yakalayamadım, o gitti. Bu içeride dolaşanı da zaten o ikisi gönderiyormuş. Buraya gelip içeride böyle koşup koşup dolaşan. Şu su var ya, su. Bağladıktan sonra o ikisini bağladıktan sonra su simsiyah oldu. Simsiyah oldu. Tabii hani ben size dedim ya, çekim bayağı bir uzun sürecek. Ben bu çekimi en iyisi durdurup o şekilde devam edeyim. O şekilde devam ettim ve su simsiyah oldu. Ondan sonra bağlamayı yaptım. Bağlamayı da yapsaydım tam 2 saat 45 dakika videonun uzunluğu sürecekti. 2 saat 45 dakika. Mitna. Mitna, eğer buradaysan sen de içeriye giremiyorsun. İçeride ne var anlamadım. İçeride ne var anlamadım Mitna. Sen de içeriye giremiyorsan artık demek ki bir şeyler var. İçeride bir şeyin olduğunu anlıyorum. Ama saçma yani, içeriye niye giremez? Belki de bilerek girmiyorlardır da bilmiyorum. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Mitna. Ben de içeriden çıkmıyorum, acaba o yüzden mi? Ha. Evet, içeriye giremiyor dedim diye mi içeriye girdin? Mitna, o iki padişahın neden peşine düştün? Sen de padişah mısın? Onlar senin dostun mu? Sen onların atası mısın? Bir şeyler söyler misin? Atasısın. Neden onların peşindesin? Onları götürmek mi istiyorsun? Bakın. Benimle neden konuşmuyorsun? Benimle konuşur musun? Benimle konuşur musun? İsmin Mitna mı? İsmin Mitna mı? Evet, Mitna sensin. Mitna normalde konuşur. Sen neden konuşmuyorsun? Yüzüğün peşinde misiniz? Eğer yüzük olursa... Allahu Ekber. Oh.
İnanın saldıracak sandım. Çok kötü saldıracak sandım. Midna bu. Midna bu. Bu Midna ise Midna çok güçlü bir padişah. Bu da onlardan biri. Bunun boynuzu yok. Bu iyi polis, kötü polis. O ikisi kötü polisi, bu iyi polis. Bu yani iyi polis dediğime bakmayın da bu da normalde kötü. O gün belki de bunun bir yardımcısıydı. İçeride dolaşan. Bunun kedisi miydi neydi? Kedi gibiydi aynı. Kedi gibi koşturuyordu içeride. Şimdi ikisini bağladım. Emir altına almadım. Çünkü emir altına girmediler. Eğer bununla ilgili bir sıkıntı çıkmazsa emir altına girecekler ve bundan sonra istediğim yere gönderebileceğim. Size anlatmıştım ya, dedim mesela bir metafizik bir hastanın yanına gönderip acaba işte ona kim rahatsızlık veriyorsa, onu kim hasta etmişse onu bulduracağım. Bu Midnight'a bunu bağlamak gerekiyor. Midnight'a bağlarsam daha kötü olabilir. Midnight'la konuşmaya çalışacağım. Eğer konuşmazsa da sıkıntı yok. Diğerlerini emir altına alacağım. Gerekirse Boyd'da İbn Necemi'nin yanında. İbn Necemi'nin yanında Boyd'da onlarla konuşacağım ve emir altına alacağım. Ama bu ne ki? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Çok sakin bir şey gibi görünüyor da ama çok sakin bir şey değil. Tehlikeli bir şeye benziyor. Tehlikeli bir şeye. Evet. Midna, benimle konuşursan bir şeyler çözebiliriz. Ama konuşmazsan yapacak bir şey yok. Bir şey yapamayız. Bir şey söyle Midna. Konuşacak mısın? Benimle konuşacak mısın Midna? Cevap ver. Ya. Oh. Neden konuşmuyor? Sebebi ne? Bunların böyle yapması yanlış aslında. Hiç de iyi olmuyor. Size desem aynı yer var ya. Demek ki şurada bana saldıran demek ki buydu. Çünkü aynı ağrıyı verdi. İçeride şu an o günkü kedi gibi olan var. Buradasın biliyorum. Buradasın biliyorum. Midna, buradasın.
Mitna buradasın. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Buradasın. İşte. Ha. İşte. İşte. Amacın ne? Amacını söyler misin? Amacını söyle. Mitna sen misin? Mitna. Sen misin? Konuş. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bakın mahsus böyle. Mitna konuş. Allahu Ekber. Ay. Oh. Saldırıyor. Demek ki iyi niyetle gelmemiş. Kötü niyet ile gelmiş. İyi niyetle gelse böyle yapmazdı. Saldırıyor. Saldırsan bakalım. Beşinci kitabın içinde 387. sayfa. El Asra kitabı. El Asra kitabı 4., 5. ve 9. bölümde. Bunların istediği her şey var. Her şey yazılı. El Asra kitabı. Tabi tercüme yapmanız gerekiyor. O kitap tercüme yapılmadan hiçbir şeye yaramaz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Subhaneke inni kuntu mine zalimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Arkadaşlar bu videonun yayınlandığı gün Berat Gecesi olacak. Berat Kandili. Şimdiden Berat Kandiliniz mübarek olsun. Berat Gecesini boş geçirmeyelim. 100 rekatlık bir namaz var. İkişer kılınacak. Bunu birkaç saat içinde parça parça takılabilirsiniz. Dinlenerek takılabilirsiniz. Yani dinlene takılabilirsiniz. Çok büyük faziletler var. Çok büyük faziletler var. Kesinlikle bugünü boş geçirmeyin. Videodan sonra, video ne zaman yayınlanır? Berat Gecesi yayınlanır saat 9'da. Saat 10, 11, 12, 1. Yani gece sizin. Gece ibadeti hem gece ibadeti hem de fazileti çok yüksek bir gece ve çok mübarek bir gün. Sakın boş geçirmeyin. Sakın boş geçirmeyin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Burada olduğunu biliyorum Mitna. Mitna benimle konuşmadan arkadaşlarını bırakmayacağım. O 2 arkadaşını bırakmayacağım. Sizleri biliyorum.
Hangi bölgenin padişahları olduğunuzu da biliyorum. Ama kesinlikle bırakmayacağım sizi. La ilahe illallah. Sizi bırakmayacağım. Hangi bölgenin? Bunlar 3 tane bölgeye sahipler. Bu bölgeler çok büyük. Yani mesela bir bölgede 10 tane kabile var. Her bir kabile birinin. Yani 3 tane 30 tane kabilenin 3'ü 30 tane kabileye başkanlık yapıyor. Yani öyle düşünün. Padişahlık yapıyorlar. Sizler kötü yoldasınız. Sizlerin yaptığı kötülükler hiçbir zaman inkar edilemez. Gelin doğru yola geçin. Seni ve arkadaşlarını İslamiyet'e davet ediyorum. Ne diyorsun Mitna? Sizler bu dünyada kötülük ve günah işlemeye mi geldiniz? Başka bir şey bilmez misiniz? İyilik bilmez misiniz? Sizi Müslümanlığa davet ediyorum. İçinizdeki pisliği atın. İçinizdeki pisliğin yolundan vazgeçin. Eğer vazgeçerseniz Allah'ın merhametine kavuşursunuz. Öyle olursa arkadaşlarını da bırakırım. Şu an arkadaşlarının yanına gidemezsin. Sen eğer kurtulursan arkadaşlarınla konuşursun. Müslüman olursan onlarla konuşursun. Onlar da Müslüman olursa bizler sizin dostlarınız oluruz. Şu an çok fena bir şey söyledim ona. Çünkü normalde saldırması lazım. Çünkü şöyle her davet edilen gelmez. Bu bir gerçek. Ben bir tanesinin içinde mail gördüğüm zaman hani İslamiyet'e maillendiği zaman davet ediyorum. Ama şu an hem riskli bir şey yaptım. Bir risk var bu işin içinde. Çünkü dedim kesin saldıracak. Bir şekilde bir zarar vermeye çalışacak. Zarar vermeye çalışırsa zaten belli zaten bu da saldırmayı düşünüyor. Bu da saldırmayı düşünüyor. Öyle hemen ben İslamiyet'e gel dediğim diye İslamiyet'e gelecek değiller. Gelmez yani hemen gelmez. Belli de olmaz. Belki de birilerinin çağırmasını bekliyor. Çok öyle oldu. Benim çağırdığım İslamiyet'e davet ettiğim çok öyle oldu. Belki de işte birilerinin davetini beklediler. Olur ya birisi yemeğe çağırır birini. Birkaç kişi de bekler. Hani bizi de çağırsa biz de gitsek. Onun gibi. Acaba suyun renginde hiçbir değişiklik yok bakın. Mitna, eğer buradaysan şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlarımı kurtarmak için riya olarak Müslüman olduğumu söyleyeyim diyecektir belki. Bunu yapamaz. Bunu insanoğlu yapar ama insanoğlu mesela hileden bir şekilde ben inandım der, yalan söyler. İnandım der, münafıklık yapar. Münafıklık. Ben inandım der aslında inanmaz. O bir münafıktır. Çünkü bunlar gizli gizli Müslüman olduk der, inandık der, tamam der, iman ettik der. Kendi dostlarıyla da buluştuklarında alay ederler ve dalga geçerler. Bunlar münafıklık. Bu şekildedir. Riya ise gösteriş ile ibadet edenler. Mesela milletin ortasında sırf gösteriş olsun diye namaz kılanlar, sırf gösteriş olsun diye hacca gidenler, sırf gösteriş olsun diye iyilik yapanlar, milletin gözünün içine soka soka. Bu da riyaya girer. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Mitna sana tekrardan söylüyorum. Eğer
Eğer Müslüman olursan, bana samimi bir şekilde geldi evet. Neden konuşmuyorsun? Benimle konuş. Benimle konuşmazsan dostlarını da kurtaramazsın. Bunun bir anlamının olması lazım. Midna neden konuşmuyorsun Midna? Benim dostlarımı bağladın. Ben onların atalarının emanetiyim. Onlar için ricaya geldim. Bırakabilir misin onları? Ben onları bırakmayacağım. Eğer devam edersen seni de bağlarım. Sana hiçbir şey diyemem. Beni de bağlayabilirsin. Ama onları bırakırsan ben ve onlar emrin altına gireriz. Ne istersen yaparız. Zaten emir altına almak istiyorum ikisini. Bunun için bir vediye vermen gerekir. Vediye değil. Onları kilitleyerek istediğimi yaptıracağım onlara. Artık kötülük yapamayacaklar. Hiçbir büyücüye yardım edemeyecekler. Hiçbir büyücü onları çağırdığı zaman gidemeyecekler. Sadece ben onları burada tutacağım. Anladın mı beni? Şu an neredeler? Nerede olduklarını bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bunu aynısını İbn Necem'in de söylemişti. Bunların nerede olduğunu kimse bilmez. Onlar dahi gene bilmez demişti. Demek ki doğruymuş. Mitna, yola gel. Seni İslamiyet'e davet ediyorum. Eğer gelirsen çok şey kazanırsın. Gelmezsen de senin bileceğin bir şey. Nerede olduğunu bilmiyor. İbn Necem'in de demişti. Bunların dedi nerede olduğunu bunun dostları da bilmez. Çünkü ben böyle dedim. Ben bunları bağladım. Bunlar acaba bunların peşine düşecekler mi diye. İbn Necem'in dediği de işte bunların peşine düşemezler. Çünkü nerede olduğunu bilmezler. Acaba şöyle. Şimdi İbn Necem'in 6. boyutta. 6. boyutta olduğu için Mezna'da yani. Bunlar Mezna'ya geçemiyor. Bilmiyor. Yani hepsi geçemiyor daha doğrusu. Bu ya da İbn Necem'in olduğu kulübeye geçemiyorlar. Yani o evin içine giremiyorlar. Ama o evin içine giren bir tane rehber vardı. Bana yolu gösteren biri vardı. Oraya girdim hatırlamıyorum. Ya da izin yoktur, bunlara izin yoktur. Bu padişah davetini çözdükten sonra Düğümlü Kitabın serisine devam edeceğim. En son 54. davette kalmıştık. 54. davetten başlayacağım. Devam edeceğim. Çünkü Düğümlü Kitabın davetlerinde çok büyük sırlar var. Çok büyük sırlar var. Bu sırlara vakıf olacağız. Bize kim bilir daha neler getirecekler. Öyle şeyler getirecekler ki çok önemli şeyler getirecekler. Çok önemli. Bakın, padişahlarla alakalı, İznik konsülüyle alakalı, metafizik saldırılarla alakalı her şey yavaş yavaş kendini gösteriyor. Zaten birçok şeyin kendini gösterdiğini gördük. Bakın, halen devam ediyor, halen. İnsan kendini ne bileyim bir şekilde Allah'a dua edecek, Rabbimizden isteyecek. Bu tür şeylerden zarar görmemek için dua edecek. Sadece ona yalvaracak. Sadece ondan isteyecek. Dara düştüm ya Rabbim bize yardım et. Bizi kendi halimize bırakma. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. La ilahe illallah.
Mitna, eğer Mitna da yola gelirse bir şekilde onu da yola getirirsek şimdi o iki padişah emir altına girdikten sonra ne olacak biliyor musunuz? Tedavi amaçlı onlara görev vereceğim. Kullanacağım demeyeyim de size. Görev vereceğim. Bunlar da görevlerini yapacak. Görevlerini yaptıktan sonra özgür kalacaklar. Yani bu kadar basit. Yani çok şey değil. Çok böyle bir sıkıntılı bir durum değil aslında. Mitna buralarda bir yerde. Mitna buralarda bir yerde. Mitna buralarda bir yerde. Mitna. Mitna buralardasın. Seni biliyorum. Bizimle buralardasın. Buralarda olduğunu biliyorum Mitna. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hep sesler geliyor yukarıdan. İşte. Biz hiçbir şekilde emrin altına girmeyiz. Bizi davet ettiğin yola da gelmeyiz. Benim dostlarımı bırakman için ne istiyorsan yapmaya hazırım. Sana her şeyi getirebilirim. İstersen en büyük hazinelerin anahtarlarını da getirebilirim. Sana yeraltı şehrinin kalbinde olan Tuki'nin de anahtarını getirebilirim. Neresi orası? Neyin anahtarı o? Sana gereken her şeyi veririm. Dostlarımı serbest bırak. Onlar bir daha seni ziyarete gelmeyecek. Onlar bir daha beni ziyarete gelmeyecek. Zaten onlar ziyarete gelmedi ki, ben çağırdım. Tuki ne ya? Yeraltı şehrinin kalbinde olan yeraltı. Tuki'nin anahtarı dedi. Tuki ne? Bakın bilmediğimiz neler var. Çoğu şeyi bunlardan görüyoruz. Tuki. Tuki nedir acaba? Tuki daha önce hiç duymadım. Tuki'nin anahtarını sana veririz. Hiç duymadım daha önce. Boyut anahtarları bende ya. Tuki'nin anahtarı bende olsa ne olur? Tuki'nin anahtarı. Aslında sormadan etmeden hareket etmemek lazım. Belki Tuki çok önemli bir yerdir. Önemli bir şey olabilir. Bakın boyutta halı var. Kaftanımın cebi maşallah bit pazarı gibi. Halı var. Ondan sonra bir tane harita var. Başka ne var ya? Küre var. Bir sürü şey var. Tuki'nin anahtarı da bende olur. Boyut anahtarları da var. Boyut anahtarları tabi bildiğin anahtar değil. Hani bazı arkadaşlarımız zanneder ki normal anahtar. Aslında normal anahtar değil. Boyut anahtarları. Mitna, Tuki'nin ne olduğunu söyler misin? Bize Tuki'nin ne olduğunu, Tuki'nin anahtarı ne işe yarayacak onu söyler misin? O iki arkadaşını çözmeyeceğim. Bunu bir kere bil. Tuki'nin anahtarını da istemiyorum. İstersen seni bağlayabilirim ama. İstersen seni bağlayabilirim. Allahu Ekber. İstersen seni bağlayabilirim. Tuki'nin anahtarı. Eğer çok ısrar ederse bağlarım zaten. Çok ısrar edersen bağlarım. Bunu devreden çıkarırsak diğer ikisiyle bir görüşme yapacağım. Zaten diğer ikisiyle kesin bir görüşme yapacağım. Dikkat ederseniz bu da onlardan benziyor. Onlar çok benziyor.
Tuki'nin anahtarı. Tuki neresi ya? Eğer buradaysan Tuki'nin neresi olduğunu söyler misin? Seni bekliyorum şu an. Tuki'nin neresi olduğunu söyler misin? Ya da öyle salladı ya Tuki. Tuki'nin anahtarını veririm. Sallamış olabilir mi? Niye sallasın ki? Acaba niye sallasın? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Evet, sık sık gelmeye başladın. Tuki'nin anahtarı nedir? Tuki neresidir? Fizik merkezdir. Tüm herkesi oradan kontrol edebilirsin. Bu anahtar bizdedir. Onu istersen sana getiririm. Bana mı getireceksin? Evet. Yeter ki dostlarımı özgür bırak. Eğer onları özgür bırakırsan ben ve onlar seninle dost oluruz. Siz benimle dost olamazsınız. Sizlerin yolu çok farklı. Sen neden bana saldırdın? Bunu biliyorsun. Sana zarar vermek için elimden geleni yaparım. Bu bir savaştır. Eğer onları özgür bırakmazsan ben de sana zarar vermek için elimden geleni yapacağım. Bütün herkesi buraya doldurup sana sıkıntı vereceğim. Tamam. Senden hiçbir şekilde çekinmiyorum. İstediğini yap. Belki o zararı vermeden seni bağlarım. Zarar verecekmiş. Tüm herkesi buraya toplayacakmış. Tüm herkesi buraya toplayacak. Çok yerinde bir şey yaptı aslında. Yerinde bir... Yok, resmen tehdit etti ya. Bakar mısınız? Arkadaşlarımı bırakmazsan sana sıkıntı vereceğim. Herkesi buraya toplayacağım. Elimden geleni yapacağım. Ben aslında bunu bağlamak istemiyordum. Bunu da bağlarsam acaba? Bunu da bağlarsam da nasıl olur acaba? Daha iyi mi olur? Daha iyi olabilir aslında. Niye daha iyi olmasın ki? O öbür diğerleri de, onlar da bir sürü şey yaptı. Diğerleri de bayağı bir tehdit ettiler, bayağı bir şeyler konuştular. İkisi de bağlı olduktan sonra. Hatta bunun geleceğini de söylediler. Gelince şöyle yapar, böyle yapar, her şeyi anlattılar. Ne oldu? Gerçi çok kötü şeyler yapar. Yapar da bu işi bilmeyen biri olsa zaten bu kesinlikle çok büyük zarar görür. Zarar görür. İbn Necem'in acaba ne düşünür? Boyuta bunu da bağlasak mı ya? Gerçi İbn Necem'ine söylemeden bağlamamak lazım. Belki de bağlanırsa kötü olur. Eğer kötü olursa sıkıntı olur yani. Bağlanırsa kötü olabilir. Şöyle bir bakalım. Tuki. Tuki'nin yeri. Tuki her nereyse. Bakın şu an öyle bir sessizlik var. Ve de öyle bir sakinlik var. Sakin olduğu için zaten hani her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Şu mumu yakıp bu tası buraya koymasam. Şimdi diyeceksiniz ki acaba bunu niye böyle buraya koydu? Öyle bir şey yapmasaydım bu daha çok zarar verecekti.
Yani bunun etkisi bize daha çok olacaktı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Evet, aynı şey. O kedi gibi, sansar gibi geziyor ya aralarda. Sansar gibi geziyor. Aralarda, şuralarda bir yerde sansar gibi geziyor. Allahu Ekber. Sansar gibi geziyor. Bakın, sesi duyduysanız çok pis ses çıkardı. Burada bir yerde. Belki de arkamda hemen. Töki. Demek Töki. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şu mum ışığını görüyor musunuz? Bakın, mum ışığı bu. Normalde davet bu ışıkta gelir. Ama ne yazık ki kamera çekmiyor. Yani o ışıkta gelse kamera pek bir göstermez. Bakın. Şu ışığa bakın. Bakın, mumun ışığı. Normalde davet, kitabi davetler bu ışıkta gelir. Şu ışık, yani şu mum ışığı. Çok loş bir ışık. Mum ışığında şöyle yapayım da şu lambayı açayım. Kitabi davetlerin hepsi mum ışığında olur. Mum ışığını yakarsın, daveti yaparsın. Mum ışığı olmasa davet olmaz. Metafizik eğitim vermeye başlayacağım. Metafizik eğitim vermeye başladıktan sonra zaten her şey ortaya çıkacak. Zaten bu davetlere metafizik eğitime alacak kişiler bu davetleri hemen yapamaz. Belli bir zaman geçmesi lazım. Hem de bayağı bir zaman geçmesi lazım. En az 2 yıl. 2 yıl sonra davet etmeye başlayabilir. Ondan önce ne olacak? Yazımlar, ebced hesabı, ondan sonra vefkler, 4'lü, 6'lı, 7'li, 8'li, 9'lu, 10'lu, 56'lı, 58'li vefkler var. Bu vefkleri yazmak, üçgen olanlar var. Bunları yazmak, bunları öğrenmek. Ondan sonra bazı şifa ayetlerinin nasıl yazıldığını öğrenmek. Korumaların nasıl yazıldığını öğrenmek. Bunları öğrendikten sonra en son artık davetleri yapabilir. Ama davetleri ne şekilde yapabilir? Tamamen hastalık, yani tedavi amaçlı davet yapabilir. Şu benim yaptığım mesela çok zor. Bu benim yaptığım davet, bizimki bilgi amaçlı. Bilgi amaçlı çağırıyorum, davet ediyorum ve bir şekilde onlarla iletişime geçiyorum. Bu benim yaptığım bilgi amaçlı. Ama metafizik eğitim gören biri, bir öğrenci 2 yıl sonra yaptığı davetler tamamen tedavi amaçlı. Mesela birini tedavi için, bir yeri temizlemek için, bir yerdeki sıkıntıyı götürmek için çok sonra, bir 5-6 sene sonra normal davetlere geçebilir. Bir de bilmeyen biri davet yaparsa davete gelen gitmez. Olduğu gibi kalır. Hiçbir yere gitmez. Ve onu gönderemez. Ne olur? Bu sefer hoca gezer. Onu göndermesi için birilerinden yardım ister. Benim çok yardım edeceğim kişiler var ama şu an yapamıyorum. Şu an bildiğiniz gibi düğümlü kitaplar, normal davetler, kapsız kitabın davetleri, kilitli davetler, bunlar üzerinde hep bir şeyleri çözmeye çalışıyorum. Hep bir şeyleri çözüp hep bir şeylerden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet, bu herhalde Mitla bir planlar peşinde. Onunla bir daveti kapatıp onunla bireysel bir davet yapacağım. Onunla bir konuşacağım, bakalım. Son bir konuşma yapacağım. Eğer ki yola gelmezse onu da bağlayacağım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.